Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Kabağı kızartmayın, bu şekilde hazırlayın, muhteşem oluyor. Hem hafif hem de kolay. Şöyle 5 adet orta boy kabağım var. Yıkadım, baş taraflarını keserek temizliyorum. Kabakları ortadan ikiye keselim. Şöyle ince ince, gelişi güzel olacak şekilde doğrayalım. Ne kadar ince kesersek o kadar lezzetli olacaktır. En önemli püf noktalarından bir tanesi ince doğramak. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, kabaklar bitene kadar doğrama işlemine devam ediyorum. Kabakları bir süzgeç üzerine alalım. Bir tatlı kaşığı tuz serpelim. Elimizle her tarafına gelecek şekilde karıştıralım. Tuzladığımız kabağı en az 1-2 saat bu şekilde bekletelim. Evet, 1-2 saat sonrasında kabaklarımızı iki elimizle iyice sıkarak suyunu çıkartalım ve geniş bir kabın içine alalım. Zaten suları süzüldü. Süzgeçte olduğu için tabağa sürekli döktüm. Evet, balık unlar gibi şöyle 2,5 yemek kaşığı mısır unu kullandım. Mısır unu ekledikten sonra karıştıralım. Başka hiçbir malzeme kullanmadan şöyle geniş bir tavamızı her tarafına gelecek şekilde az bir yağ ile yağlayalım. Kabağımızı tavaya dökelim ve şöyle bastıralım. En son kapak yardımıyla tekrardan bastırıyorum. Ocağın üzerine alıyorum. Büyük ocağın orta şekilde ayarlayarak kabağımızı pişiriyorum. Evet, üzerine şöyle tekrardan yağ gezdirelim. Şöyle döndüre döndüre tavamızı her tarafına eşit miktarda olacak şekilde kızartalım. Bir kapak yardımıyla ters çevirelim. Daha rahat çevirebilmek için de kapağımızı az bir yağla yağlayalım. Evet, tekrardan aynı tavaya alalım. Diğer tarafı da kızartalım.
Kızartırken şöyle döndüre döndüre kızartmaya özen gösterin. Evet, tekrardan ters çeviriyorum. Ve kenarda kalan çiğ tarafları da döndüre döndüre kızartıyorum. Mısır unuyla kabağın bu kadar lezzetli olacağına inanamayacaksınız. Mutlaka bu tarifi deneyin. Evet, kızaran kabak tavamızı kabak yardımıyla servis tabağına alıyorum. Oh, mis gibi, nar gibi kızardı. Hiç bekletmeden şöyle hamur kartıyla dilimlere ayırarak servise hazırlıyorum. Dilerseniz yoğurt sarımsakla da ikram edebilirsiniz. Ben sade olarak tükettim. Bir koca tavayı tek başına yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli ki anlatamam. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.